2004 yılında çıkmış Dawn of the Dead diye bir film vardı. Gergin ve yüksek tempolu olduğu kadar kaliteli de bir zombi filmiydi. Film boyunca gerildiğimiz yetmiyormuş gibi filmin sonunda sevdiğimiz karakterler tam kurtuldular derken kaçtıkları adada zombilerin onları karşılamasıyla film bitiyordu. Ama çok iyi filmdi. The Walking Dead'in bir bölümünde Negan, Glenn'in kafasını paramparça ederek onu öldürmüştü mesela. Bazı dönemler boka sarsa da müthiş bir diziydi. Oldboy'u izlediyseniz bilirsiniz. Oda Eso adlı baş karakterimiz filmin sonunda kendi dilini kesiyor ve hipnoz konusunda uzmanlaşmış birine hafızasını sildiriyordu. Ki o da aynı şekilde en sevdiğim filmlerde ilk 5 oynar. Bunlara daha yığın örnek verebilirim. Bitmez yani, sonu gelmez bu örneklerin. Bahsettiğim yapımların ortak özelliği, fark ettiyseniz eğer, berbat hissettiren durumlarını yaşaması veya çok önemli karakterlerin başlarına berbat şeyler gelmesiydi. Bu örnekleri baştan verdim ki mentalitemi çok daha net şekilde kavrayın. The Last of Us Part 1 hepimizin gözünde tarihin en iyi oyunlarından birisiydi. 2013 yılında PlayStation 3 seviyesinin üstünde grafikler, müthiş hikaye anlatımı, kusursuza yakın bir oynanış, oldukça derin karakterler ve karakterlerin yaptığı hareketleri empatize edip o hareketlerin neden sonuç ilişkileri üzerine düşünebileceğimiz ve bu neden sonuç ilişkilerini mantığa oturtabileceğimiz şekilde bize yansıtan bir senaryo sunuyordu. Filmi veya dizisi olsa ağzımız açık izleyeceğimiz bir hikaye o dönem için kusursuz bir oynanış şemasıyla bize deneyim ettirdiği için The Last of Us Part 1'i hepimiz çok sevdik. İlk oyundan sonra ikinci oyun için günü saymaya başladık. İkinci oyun duyurulduktan sonra hikaye sızıntıları düşmeye başladı ve bunun üzerine ikinci oyunda Joel'un öldüğü söylentisi bile insanları öfkelendirmeye yetti. Naughty Dog ve Neil Druckmann inanılmaz bir tepkiyle karşılaştı. Oyun çıkışını yaptı ve kullanıcı incelemelerinde tabiri caizse paramparça edildi. Çünkü insanlar Joel'un ölümünü beklemiyorlardı. Eşcinsel bir baş karakterimiz vardı ve baş karakterimizin cinsel deneyimlerine de şahit oluyorduk. Bunlar da yetmiyormuş gibi oyun Joel'un kaliteli olan karakteri bizi oyunun yarısı kadar bir süre boyunca ana karakter olarak oynatıyordu. O zaman için tamam. Bunlar bir eleştiri sebebiydi. Haklısınız. Ama artık yıl olmuş 2024. Hala belli başlı konuların altında, tweetlerin altında The Last of Us Part 2'nin yerden yere vurulduğunu görüyoruz. The Last of Us Part 2 belki de tarihteki en akıcı oynanışa, en gerçek sinematiklere, en derin karakterleri, en iyi kombat sistemine, en iyi hikaye sunumuna sahip oyunlardan birisi. Belki hiçbirinde en değil ama hepsinde en iyilerden biri. Ve bu oyun sırf insanların beğenmediği şeyler oldu diye yerden yere vuruldu. Madem öyle, oyunun yerden yere vurulmasını sağlayan hikayesine değineyim. İlk oyunun üzerinden epey zaman geçmiş. Joel ve Ellie, Joel'un kardeşi olan Tammy'nin de dahil olduğu Jackson halkının parçası haline gelmiş. Bu insanlar da kendi hallerinde yaşayıp gidiyor. Herkes mutlu bir şekilde normal hayatlar yaşıyor. Derken Abby'yi görüyoruz. Soğuk karın ortasında zombilerle burun buruna gelmişken Joel ve Tommy ikilisi Abby'yi kurtarıyor ve Abby onları sığınakları olan bir eve götürüyor. Joel ismini duyduğu için gerim gerim gerilen Abby hiç beklenmeyen bir anda Joel'un bacağını pompalı tüfekle paramparça ediyor ve daha sonra Joel'u ararken o sığınağa varacak olan Ellie'nin gözleri önünde golf sopasıyla Joel'un kafasını darmadağın ediyor. Ve böylece intikam hikayemiz başlıyor. Oyun boyunca Abby'ye kızdım. Abby'yi oynadığım her an abi hep ben bu kahpeyi mi oynayacağım ya diye yakarışlarda bulundum. Lev ve yarayı kurtardı. Yine de kızgınlığım geçmedi. Ellie ile Abby kavga ederken Lev araya girdiğinde dahi Lev'e kötü gözlerle baktım. Ellie Owen'ı ve hamile Mel'i öldürdü. Ellie'ye kızmadım. Abby Jesse'yi öldürdü diye Abby'ye kızdım. Fakat bir yerden sonra fark ettim ki olaylara objektif baktığımda ne Abby o kadar haksız ne de Ellie o kadar haklı. Çünkü her ne kadar kaybettiği kızının yerini almaya başladı diye bütün insanları kurtarabilme ihtimaline sahip tek kişi olan Ellie'nin kanını kullanarak antivirüs üretebilecek olan Abby'nin babasını öldürmüş olsa da her ne kadar önceki oyunda pis işler yaparak hayatını idame ettiren ve yoluna çıkanların kafasını sıkıp geçen biri olsa da Joel bizim ana karakterimizdi. Ve önceki oyun onunla geçirdiğimiz serüvene konu alıyordu. İnsanlığın temelinde bencillik yatar. Joel insanlığın geri kalanında olduğu gibi yalnızca mutlu olmayı istiyordu. Ellie de Joel'a o unuttuğu babalık hissini tattırdığı için onu kızıymışçasına sahiplenmişti. Ve Ellie her ne kadar insanlığı kurtarabilecek olsa da Joel insani hislerine yenik düşüp Ellie'nin kurtulmasını, dünyanın geri kalanının kurtulmasını tercih etti. Fakat her ne olursa olsun Joel kötü bir insan değildi. Joel yalnızca hepimiz gibi bir insandı. The Last of Us aksiyon gerilim serisi. Bu oyun hiçbir zaman kimse güneşli günler vaat etmedi. Daha ilk oyunun başında Joel'un kollarında kızı ölüyor abi. Yani bu oyunun hikayesi devasa bir dram ve gerçeklik üzerine kurulu. Hali böyleyken sırf Joel öldü veya Ellie lezbiyen diye oyunu bombalamak bana akıl kârı gelmiyor. Çünkü her ne kadar Joel ve Ellie'nin güneşli günlere uzandığı bir son vaat etmiyor olsa da her anlamda müthiş bir oyun ve her şeyden önce oldukça kaliteli bir Türkçe dublaj var oyunda abi. Türk oyuncuların sırf bu sebepten ötürü bile ekstra minnet göstermesi gerektiğini düşünüyorum bu oyuna. Diyelim Coca-Cola alışık olduğumuz kola tadının objektif olarak çok daha üstüne çıkmış fakat bu sefer siyah çalan bir renk değil de şeffaf bir gazlı içecek üretmiş. Coca-Cola ticari amaçlı çalışan, halihazırda iyi bir bilançosu olan bir şirket olmasına rağmen bir yenilik yapmayı tercih ederek insanlara daha lezzetli bir içecek üretip hem karlılığını hem de popülaritesini artırmaya amaçlamış. Ne koyarsak koyalım insanlar satın alıyor ve beğeniyor zaten dememişler. Risk almışlar ve daha önce denenmemiş yeni bir ürün ortaya koymuşlar. Ama insanlar alışık olmadıkları bir renkte Coca-Cola'yı tüketmemeye geçtim. Yerden yere vurmayı tercih etmişler ve bu müthiş üründen de devam eden dönemlerde alınabilecek müthiş lezzetli risklerden de mahrum kalmışlar. Evet, Neil Druckmann da Naughty Dog da oyun yapmayı devam edecek. Hatta The Last of Us Part 3 duyuruldu bile. Yine büyük ihtimalle tarihin en iyi oyunlarından birini yapacaklar. Bu adamların kalitesiz iş yapmayacaklarından, The Last of Us markasını bok etmeyeceklerinden eminim. O yüzden siz de sağlıklı olun derim. Bir dahaki oyunda çok sürpriz şeyler görebiliriz. Hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Hatta Ellie'nin öldüğünü bile görebiliriz. Hikaye iyi sunulduğu sürece ve iyi bir hikaye olduğu sürece kimin öldüğü kimin kaldığı benim umurumda değil. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki burada. O yüzden yapılan işe bakın abi. Kaliteli bir iş ortaya çıktıysa eğer onu kucaklayın. Çünkü kaliteli işlere biz çok fazla rastlayamıyoruz bu piyasada. Velhasıl The Last of Us Part 3'ü bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.